Mutlu haftalar sevgili dostlar ve herkese merhabalar. Ekranları başına herkes hoş geldi efendim. Denizaltı Astroloji kanalındasınız. Ben Emine Coşkun ve bu hafta gökyüzünde çok önemli bir dolunay ve çok önemli bir haftayla başlıyoruz. 27 Kasım 3 Aralık haftasına. Sevgili dostlar, pazartesi günü 27 Aralık İkizler Burcu'nda çok ciddi etkilere sahip bir dolunay yaşayacağız. Zaten dolunayın etkileri şu an hissediliyor. Çünkü Mars ve Güneş Yay burcunda ve Satürn'e dik açısı zaten devrede. Yani dolunayın etkilerini bir hafta boyunca çok güçlü yaşayacağız. Ama zaten bir takım arkadaşlar bunun etkilerini almış da olabilir. İkizler bilgi, iletişim biliyorsunuz ve trafikle ilgili ve yollarla ilgilidir. Gezilerle, işte araçlarla, bilgiyle, eğitimle ilgili bir burçtur. Tabi Satürn'den bir kare Mars'a karşıtı direkt aklımıza yollardaki araç trafiğini getiriyor. Uzun yol trafiklerini getiriyor. Tren, hava yolları, bu alanlarda ciddi bazı durumlar olabilir. Anmak istemiyorum. Özellikle bireysel haritalarında ikizler ve yay burçlarında ilk 5 derecede yerleşiminiz varsa Güneş, yükselen Mars olabilir. Diğer yandan Başaklar için yine önemli. Başak ve Balık aksı için aynen ilk 5 derecede etkileşiminiz varsa yine saydığım gezegenlerde çok güçlü etki alırsınız. Aslında Aralık ayının ilk 10 günü boyunca da lütfen çok dikkatli olun. Bir kere şimdi Yay burcu enerjisi zaten aktif. Bu ne demek? Yay girişken, özgür, büyümekle ve atılımlarla ilgilidir. Yani genişlemek ister. Yay burcunda mesela Mars'ı olan kişiler genellikle bu anlamda daha belirgin özellikler gösterirler. Ancak burada sert bir açı olduğunda özellikle mesela Satürn gibi bu tabii ki Yay burcunun özellikleri arasında bir de şu var. Evet, büyümektir, hedeflerine doğru gitmektir. En belirgin özelliği bakın, Yay burcunun inanılmaz cesaretlidir. Çok cesur, gözü kara mesela adımlar atabilir. Hiç anlamadığı bir işe bile böyle dalabilir, girebilir. Çünkü kendisine çok güvenir. Dediğim gibi bir cesaret göstergesidir, temsilidir kendisi. Altını çizerek vurgulamak istiyorum. Sporcuların haritalarında çok mesela olabilir. Mars'ın özellikle Yay burcunda olması, işte gezginlerin haritalarında olur. Daha çok seyahat eden, böyle araştıran bilim insanlarının olabilir. Eski ilim sahibi, tarihte çok adını sayabileceğim kişilerin haritalarında bulunur. Ama şimdi biraz önce dediğim gibi Satürn'den Dolunay'da bu arada tam Mars'a karşıtlık yapıyor. Karşıtlık ve bir 90'lık yani bir tek kare oluşturduğunda bu ciddi kazaları da işaret eder. O yüzden dikkatli olun diyorum. Bir de çok cesur olduğu için, risk almaktan hiç çekinmediği için lütfen risk almaktan bu aralar çekinin. Biraz daha tedbirli olun. Takdir bizden, tedbir bizden, takdir Allah'tan. Bu atasözlerini hep ters konuşuyorum. Ondan sonra sevgili dostlarım, böyle bir dolunay. Şimdi bilgi dedik, iletişim dedik. Çok fazla bu anlamda güçlü öğretmenler, eğitimciler, haberciler, gazeteciler, efendim bu iletişim, teknoloji, teknolojiyle ilgili konular, bilişimle ilgili her konu. Burada şunu da altını çizmek istiyorum ben. Mesela bir siber saldırı diyebilirim buna. Siber saldırıların da önünü açabilecek bir dolunay ve Marsiyen bir etkiye sahip. O yüzden tüm teknoloji alanında hırsızlıklara, ama bu sıradan hırsızlıklar olmaz, genellikle büyük çapta kurum ve kuruluşların, önemli mesela resmi kurumların, devletlerin olabilir. Mesela çok daha bence önemli ölçüde dikkatli olması gerekiyor. İnternet üzerindeki böyle durumlar çok olabilir. Dolandırıcılıklara lütfen dikkat edin. Hiç benim başıma gelmez demeyin. İnsanın öyle bir anına geliyor ki
gerçekten kanabiliyorsunuz. O yüzden çok 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 dikkat ediyoruz. Hiç mi güzel bir şey yok? Tabii ki var. Güzel şeyler de var sevgili dostlar. Şimdi 24 Kasım 3 Aralık haftasında bakın, güzel şeyler de olmayacak değil. Mesela pazartesi günü Ay İkizler Burcu'nda başlayacağız. Çarşamba gününün sabah saatlerine kadar Ay İkizler Burcu'nda ve inanılmaz bir bilgi ve iletişim trafiğinde olacağız. Şimdi mesela ikizler dedik, yay dedik. Diğer bir yandan baktığımızda mesela ikizler kardeşlerimizi gösterir. Yakınımızdaki insanları gösterir. Birlikte böyle yaşadığımız insanları, komşularımız, aynı site içerisinde bulunan kişiler, ondan sonra çocuklar burada yine ön planda olacaktır. Bu 3 gün pazartesi ve çarşamba arasında burada sabah 9.53'e kadarmış. O zaman pazartesi ve salı diyeceğiz. Mesela Merkür Neptün karesi pazartesi günü. Tam da biraz önce dediğim gibi kandırılmalara, yanıltıcı durumlara çok açık bir gün. Lütfen pazartesi günü bilhassa tam dolunay esnasında, çünkü Merkür Neptün'e kare yapıyor. Suyla da ilgili, ateşle de ilgili, dediğim gibi yalanla da ilgili, iftiralarla da ilgili, bakın çok önemli. Hani böyle de etkilerin olduğu bir haftadayız. Salı günü fena değil aslında. Özellikle akşam saatlerinde çok güzel bir Ay Venüs üçgeni var. Bunu değerlendirebiliriz. Çarşamba ve Cuma arasını söyleyeceğim arkadaşlar. Mesela çarşamba günü, Perşembe, Cuma akşam saat 19'a kadar Ay Yengeç Burcu'nda olacak. Bu bahsetmiş olduğumuz durumlar mesela biraz da aile içine yansır. Yaşadığımız yer sevme, sevilme, korunma, barınma ihtiyacımızdır. Ailevi konulardır. Biraz geçmişe de melankoli de olacağız. Duygusal da olacağız. Mesela çarşamba günü özellikle öğle saatlerinde çok güzel bir açı var. Mesela bence değerlendirin. Ay Satürn üçgeni var. Önemli işler için gayet adım atmak, sağlam kalıcı adımlar atmak için çok güzel bir saat. Tam olarak 11.50'de kesinleşiyor. Günün ilk yarısı gerçekten iyi. Bir de akşam saatleri iyi bu arada. Saat 22'den sonra Ay Jüpiter üçgeni var. Çok daha rahat, kolay bir enerji aktif olacak. Perşembe günü yine Ay Yengeç Burcu'nda. Ayın Yengeç Burcu'nda olduğu zamanlar genellikle biraz aileye dedik. Mesela bugün Perşembe günü Ayın Şiron'la karesi var. Bir de Satürn'e T kare falan var. Biraz böyle duygusal, melankolik olabiliriz. Efendim su elementindeki gezegenler, şu an Satürn, hani Satürn'ün etkisi var aslında. Doğru karar vermek belki biraz zor olabilir. Ama genel olarak rutinde hani çok da zorlayıcı değil, ama 15 sıralar öğle saatleri Ay Şiron karesi var. Oraya dikkat etmeliyiz. Cuma gününe bakıyoruz efendim. Cuma gününe baktığımızda Ay akşam saat 7'den sonra Aslan'a geçiyor ve hafta sonuna kadar Cuma, Cumartesi, Pazar Ay Aslan Burcu'nda. İşte güzel dediğim enerji burada geliyor sevgili dostlarım. Çünkü Mars, Güneş ateş elementinde. Şimdi Ay da Aslan'a geçiyor. Ne oluyor? Gökyüzünde bir ateş üçgenler, böyle enerji falan yükseliyor gerçekten. Akşam saatlerinde oluyor. Cuma akşamı en güçlü etki cumartesi günü olacak. Mesela size hemen söylüyorum. Evet, cumartesi günü Merkür Satürn sekstili saat 13 ve sonrası Ay Güneş üçgeni, sabaha karşı zaten Ay Mars üçgeni kesinleşmiş olacak. Cumartesi günü gerçekten motivasyonumuzun, enerjimizin aşk hayatıyla, ilişkilerle, duygusal konularla, bir de parayla ilgili konularda cumartesi günü motivasyonumuz gerçekten yerinde olacak. Pazar gününe bakıyoruz. Evet, pazar günü biraz zor açılarda var. Ay hala Aslan Burcu'nda. Bu arada başta temel konular şunlar olacaktır. Bakım, kişisel bakım, aşkla ilgili konular, çocuklarla ilgili konular, çocuklarımızın hayatı, efendim Ay Aslan Burcu'nda, Güneş nerede? Yay Burcu'nda, seyahatler, uzun yolculuklar, çocuklarımızın eğitimi, eğitimle ilgili bir takım gelişmeler, bunları planlayabiliriz. Saçlarımız, kuaför işleri, bakım işleri, bakın evet devrede olacak. Özellikle cumartesi günü güzel de bir gün. Bence yaptırabilirsiniz. Hem de öğle saatleri gayet de
keyifli, çok da güzel anlaşmalar, kararlar alınabilir cumartesi günü. Bakın bir şey söyleyeceğim. Uzun bir süredir, yani yaklaşık 4 haftadır falan, hafta sonlarına çok sert enerjiler giriyor. Ve ben şu yayını şu anda cuma günü çekiyorum. Bugün ayın 24'ü ve 25'i 26'sı çok zor. Bakın söylüyorum yine bu hafta sonu için. Ama gelecek hafta sonu, yani 2 ve 3 Aralık çok daha rahat bir hafta sonu. Ama 3 Aralık için tekrar bir belirteceğim. Venüs Plüto karesi var. Ay Uranüs karesi var. Öğleden sonraki akşam üzeri saat 5'ten sonra 7'ye kadar ayın düğümlerle güzel bir üçgeni var. Ama cumartesi günü bu Venüs'ün Plüto ile karesi. Plüto zor ilişkiler bakımından. Zaten mesela doğum haritalarında işte Venüs'ü öncü bir burçta olan biriyseniz, işte Koç'ta, işte Terazi'de, Yengeç'te diyelim ki, uzun süredir, yani yaklaşık belki son 5 yıldır hayatınızda, ilişkilerinizde çok ciddi farklılıklar yaşamışsınızdır. Çünkü Plüto karesi aldınız. Dolayısıyla şimdi Plüton'un artık toprak, yani Oğlak'taki son zamanları, hemen yılın sonunda zaten tekrar Kova'ya geçecek. O gerçekten ayrı bir durum. O yüzden bitmeyen bazı ilişkileri şöyle kökünden, şöyle kalbinden, aklından, hayatından, her yerinden çıkartır. Bitiremiyorsundur. Kadersel bir ilişkidir. 7 yıldır sürüyordur. 15 yıldır, 16 yıldır sürüyordur. Bakın bu bitirir. Onun yanı sıra tabii bu bir dönüşümdür. Bu bir değişimdir. Kişinin ilişkilere bakışı değişir. Hayatta belki de bundan sonra çok farklı tipler gelecektir gibi düşünebilirsiniz. Para dinamikleri. Ama tabii burada manipülasyon da önemli. Yani pazar günü biraz zor. Bunun etkileri de aslında cumartesi, pazartesi, yani 2, 3, 4 Aralık'ta devrede olabilir. Ama diğer yandan pazar günü mesela akşam saatlerinde de çok güzel etkiler var. Ayın düğümleri bir üçgeni var. Güzel de değerlendirebiliriz. Bu arada bu ayın aslan seyri tabii ki düğümlere de güzel açı yapıyor. Hani kadersel yönde güzel gelişmelerde bazılarımız yaşayabilir sevgili dostlar. Şimdi yayına ben o kadar hızlı geçtim ki bu yayına arkadaşlar. Hem aslında haftalık burç yorumlarını çekeceğim. Her zaman olduğu gibi, ama şimdi bu yayını burada bitireceğim. Çünkü çok uzun oluyor. Şimdi bunu bir izleyin. Bu haftaki dolunayı. Hemen yarın da size bu haftanın burç yorumlarını yayınlayacağım. Belki de gece yayınlarını, bilmiyorum. Şimdilik bu kadar. Şu an hala izleyenler için birkaç tane daha aslında dipnot düşeyim ben buraya. Değerli dostlarım. Şu an anın haritasına bakacağım sizin için. Mesela anın haritasına bakıyorum. Bugün açalım bir tane. Hemen. Evet. Mesela anın haritasında. Şu an tam bu yayını yaptığım anda Mars Yay burcuna geçti. Saat 13:51 sevgili arkadaşlar. Mars'ın Güneş'le kavuşumda olduğu bir hafta ve şu an Mars Güneş'le o kadar enerjisi yüksektir ki, o kadar büyümeye, ilerlemeye, genişlemeye, atılgan bir ruh halinde olacağız hepimiz. Gerçekten haritalarında 1-2 derecelerde, şu andan bahsediyorum. Yayda, ikizlerde, Başak'ta, Balık'ta gezegeniniz varsa full bir döngü içine girdiniz. Ama dediğim gibi dikkat edin. Kesinlikle risk alırken dikkat edin. Büyük riskler ya da tehlikeli gördüğünüz riskler almayın. İlişkilere dikkat edin. Trafikte dikkat edin. Bunun birçok etkisi olabilir sevgili dostlarım. Doğa ile ilgili konularda zaten bunu söyledik. Doğa şartlarında da ani değişimler, zaten Mars'ın Güneş'le ilerlediği her daim bunlar gelir ve bu hafta sonu zaten yaşadık ve yine bir ciddi bir soğuk hava durumu geliyor. Denizlerle ilgili konular bakın mutlaka gündeme gelebilir. Sevgili dostlar, mesela başka şu an anın haritasında Merkür de Yay burcunda. Diyelim ki bir iş yapıyorsunuz. Diyelim ki ben mesela işte benim gibi bir iş yapıyorsunuz. Ben şimdi çok sık sizinle birlikte olamıyorum eskisi gibi. Niye? Bir işte kişisel durumlar yüzünden. Mesela böyle bir yayın yaparsın, böyle bir teklif alırsın, gidersin. İşte yıllardır olduğun yerde diyelim ki patinaj yapıyorsundur, hop birden büyürsün.
Mesela sizin mesleki hayatınızda ileri gitmek istediğiniz alanda bunlar her şey olabilir. Bunun gösterdiği yön işte uzak hedeflerimizdir. Biliyorsunuz yayın şöyle bir şey var, hani yay ok. Uzak hedeflere nişan alıyorsun. İşte böyle uzak hedeflerinize nişan alın. Çünkü yay dönemi hem de Mars'la uzak hedeflerinize götürecek. Aralık ayında çok daha hızlı olacak. Özellikle 27 Aralık'a kadar arkadaşlar. Çünkü bu Aralık her zamanki aylar gibi değil. Normalde her ay bir yeni ay, bir dolunay yaşarız biliyorsunuz. Ama Aralık ayında bir yeni ay, iki dolunay yaşayacağız. Değişik bir ay olacak. Merkür Retrosu geliyor. Sevgili dostlar, Merkür Retrolu bir Aslan'da başlayarak, ondan sonra pardon, Oğlak'ta başlayarak, Oğlak Burcu'nda başlayacak retro. Ondan sonra Yay Burcu'na gerilecek. Yani bu Güneş, Mars, Merkür'ün şu an düz olduğu harekete Merkür Retrosu da etkilenecek. Yani girecek ve eşlik edecek. Bakalım hayatımıza neleri geri getirecek. Bunlar eski planlarımız, eski hedeflerimiz de olabilir. Bunu unutmayın. Hemen eski istemeyenler için söylüyorum. Ama eskiler gelir. En azından aklımıza gelir. Öyle söyleyebilirim. Evet sevgili dostlar, böyle bir hafta, böyle bir zaman dilimi bizimle olacak. Özellikle işte dediğim gibi aralığın 10'una kadar. Lütfen dikkatli olalım. Etki alan burçlar tabii dikkatli olsun. Şimdilik benden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Bu arada tabii yayınımızı beğenmeyi, like atmayı, paylaşmayı da ihmal etmeyin. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.